Merhaba arkadaşlar, Star Atlas Akademi kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda size DAO Treasury yani DAO hazinesinden bahsedeceğim. Bu video Govern yani yönetim eğitim serimizin 3. videosu olacak. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup bu videoyu beğenirseniz sevinirim. Ayrıca güncel gelişmelere ile ilgili yorumlarımı yaptığım Twitter adresimi de açıklamalar kısmına bırakıyorum. %10 indirimli gemi alma linkimi de gene açıklamalar kısmına bırakıyorum. Oradan ulaşabilirsiniz. Kafanıza takılan şeyleri de yorumlar kısmına yazarsanız oraya da en kısa sürede cevaplamaktan e, mutlu olacağım. Ayrıca gene açıklamalar kısmına benim guild'im olan Coexist Guild'inin de Discord linkini bırakıyorum. Orada da benim gibi bilgili arkadaşlar var. Size her konuda yardımcı olacaklardır. E, Guild'lerin neden önemli olduğu ile ilgili de bir video çektim zaten. Oradan da onu izleyebilirsiniz. Ayrıca Telegram'la ilgili de sürekli sorular geliyor. Telegram grubumun olup olmadığını. Direkt benim yönettiğim bir Telegram grubu yok. Ama Star Atlas Türkiye kanalı var. Ben de orada zaman zaman girip yorumlar yapıyorum. Verilen sorulara da cevaplar veriyorum. Oradan da e, Telegram grubuna girebilirsiniz. Linkini açıklamalar kısmına bırakacağım. Şimdi videomuza geçebiliriz. Şimdi DAO neydi? Onu bir tekrar edelim yeniden. DAO Decentralized Autonomous Organization'ın ilk harflerinin kısaltılmışı. Yani decentralized ne demek? Merkeziyetsiz. Autonomous, otonom yani kendi kendine idare edilen. Organization da organizasyon. Yani kendi kendine idare edilen merkeziyetsiz organizasyonlar. Bizim Star Atlas'taki önemi ne DAO'nun? DAO elinde polis tutanların söz sahibi olduğu bir meclis gibi düşünebilirsiniz ve Star Atlas'la ilgili kararları burada, DAO'da veriliyor. Henüz bir işlevi yok. Yani henüz oylamalar yok. Bir tanesi açıldı ama o şu an aktif değil oylaması. Şu an daha çok ürün geliştirmeyle ekip ilgileniyor. Ee, Yakın zamanda da açılacaktır, oylamalar başlayacaktır. O zaman daha aktif şekilde biz de gelişmeleri takip ederiz. Şimdi e, otonomluğun e, otonomluğu sağlayabilmek için yani kendi kendine tarafsızca özgür bir şekilde DAO'nun karar verebilmesi için bu DAO'ya bir hazine verilmiş. Yani şirket elde ettiği gelirlerin bir kısmını otomatikman DAO'ya aktarıyor. Dolayısıyla DAO kendisinin gelir kaynağı olduğu için şirketten bağımsız bir şekilde, özgür bir şekilde karar verme yetisine sahip olacak gelecekte aktif hale geldiği zaman. Yani şirket DAO'nun finansal özgürlüğünü sağlamaya çalışıyor. Bununla ilgili de işte Treasury dediğimizde bu DAO'nun gelirlerinin biriktiği yer. Onu göstereceğim. Nasıl kullanacaksınız? Nereden ne kadar birikmiş? Bu paralar nereden geliyor? Bunları anlatacağım bu videoda. Şimdi bakın governstarAtlas.com sitesine giriyorsunuz. Biliyorsunuz Polis Locker ve Atlas Locker'a da buradan girmiştik. Bu siteye giriyorsunuz. Şurada Launch the Govern app var. Bunu tıklayınca Connect Wallet diyor. Buraya şu an Treasury'yi görmek için cüzdanınızı bağlamanıza gerek yok. Ya bağlasanız da görebiliyorsunuz ama zorunlu değil. Ben bağlamayacağım. Direkt Close'a basacağım. Tabii polis Locker ve Atlas Locker'a girmek için orada yeni atlasları ve polisleri stake etmek için cüzdanınızı bağlamanız lazım tabii ki de. Ama şu an sadece Treasury yani hazinede biriken paraları göstermek istiyorum. Şuradan Treasury tıklıyorsunuz. Treasury hazine demek arkadaşlar. Bakın DAO Treasury yazıyor. DAO'nun hazinesi. Şimdi Total Treasury Assets. Ya da bunu anlatmadan önce şunu anlatayım. Şimdi burada DAO Treasury'yi temel olarak ikiye ayırabiliriz. Bu bilmiyorum aranızda finansal tablo okuryazarlıkları olan var mı bilmiyorum. Onu da anlatayım. Temel finansal tablolar aslında ikiye ayrılır. Bir tanesi bilançodur. Bilmiyorum BIST'e yatırım yapan var mı aranızda? İki tane temel tablo vardır. Birincisi bilanço, ikincisi de gelir tablosu. Bilanço belli bir tarih, belli bir an itibariyle varlıklarını ve yükümlülüklerini gösterir. O şirketin veyahut da neyin finansal tablosuysa. Bir tek anlık. Hatta bunu şöyle örnek verilir hep. Fotoğrafı çekilir. O anki fotoğrafı çekilmiş hali.
denir bilanço o şirketin. Gelir tablosu ise belli bir periyodu kapsar. Belli bir periyotta elde edilen gelirleri gösterir. Tamam mı? Bir tanesi stok verileri gösterir, bir tanesi de akım verileri gösterir. Şimdi öncelikle biz bilançoyu yani stok bakiyeleri göreceğiz. Bu kısımda o var. Ondan sonra bir sonraki kısımda da gelir. Ne kadar gelir elde etmiş şirket. Onu anlatacağız. Şimdi current balances yani şu anki cari bakiyeler. Şu an şirketin varlıklı, Dow'nun varlıklarının toplam değeri 3 milyon 302 bin 623 dolarmış arkadaşlar. Tamam 3 milyon dolar para biriktirmiş Dow. Bu Dow'nun bu 3 milyonunun detayı ne peki? Bakın bunun şurada da şeyi var. Atlas var. 546 milyon 760 bin 452 Atlas var. O da yaklaşık 3 milyon 30 bin dolar yapıyor. Bir de USDC bakiyesi var. O da 271 bin 908 dolar. O zaten dolar cinsinden. Tamam mı? Bu hepsinin ikisinin toplamında 3 milyon 302 bin 623 dolar yapıyor. Yani şunu güncel kurdan değerliyor. Bu bugünkü değer. Güncel bugünkü hazinedeki değer. Tamam mı? Bunları siz de benim şimdi linkini gösterdiğim yerden yani ne yani sol scan'den takip edebileceksiniz. İlla bu siteye de girmenize gerek yok. Hani şey de var bu konuda inanılmaz şeffaflık da var ki ben bunu da çok hoşuma gidiyor bu şeffaflık bu blockchain oyunları ile ilgili. Siz de o biriken cüzdanların adresini bildiğiniz zaman sol scan'den veyahut da başka bir scan Solana'ya ilişkin scan programından Solana Explorer falan da var herhalde. Birkaç tane bunun gibi site var. Oralardan da bu bakiyeleri teyit edebiliyorsunuz. Şimdi gelelim bu 3 milyon 302 binin detayına. Bakın şu aşağıdaki ya aşağı geçtim hemen asset accounts. Bu 3 milyon küsür dolar 3 milyon 300 bin doların 2 milyon 196 bini DAO Treasury Account'ta 1 milyon 106 bini de NPC Sales Account'ta. Bunların arasındaki fark ne diyeceksiniz? O da şu NPC Sales Account dediği şöyle skordayken hatırlarsınız skoru eskiden beri oynayanlar bilirler. İlk başlarında skor belli bir seviyeye gelene kadar orada skorda gemilerinizi göreve gönderirken işte R4 dediğimiz Food, Fuel, Ammo ve Toolkit'i siz şeyden satın alıyordunuz. DAO'dan satın alıyordunuz. Şirket oradaki satış gelirlerini DAO'ya satma vazifesini DAO'ya vermişti. Dolayısıyla gelirler de DAO'ya akıyordu. Buradaki veriler şuradaki bakın bu şu 1 milyon 106 bin dolar da esasen 199 milyon işte 548 Atlas. Siz oradan her toolkit aldığınız zaman karşılığında bir Atlas veriyordunuz. O Atlas'ın gelirlerinin tamamı DAO'ya gidiyordu. İşte o birikmiş olan 199 milyon. Atlas değeri de şu anki değeri 1 milyon 106 bin. Yani 3 milyonun 1 milyonu buradan gelen Atlaslar. Pardon dolarlar. Yani Atlas karşılığı dolarlar. 1 milyon 100 bin. Şimdi o skorun daha ilerleyen seviyesinde bu satış, DAO'nun satış işini bitirdiler ve herkes birbirine satmaya başladı. İşte claim stake'ler devreye girdi. Herkes üretip kendileri satması devreye girdi. O zaman DAO'nun bu geliri tükendi. Bitti. Dolayısıyla bu hesaba buraya artık para gelmiyor. Burası sabit. Bu 199 milyon 548 bin 546. Adresi de şu arkadaşlar. Ona bir gireyim bakayım hangisiydi? Şu muydu? Açmıştım ben. Bu değil, bu değil. Bu. Heh. Bakın burada da görebiliyorsunuz. Adres bu owner adresi. Şöyle işliyor sosyal onu da anlatayım. Bir tane owner hesap var. Asıl kişinin birebir adresi bu. Siz birbirinize cüzdanlarınıza birbirinize para göndereceğiniz zaman yazdığınız adrese benzer olan adres bu. Ama bunun altında sub account'lar var. Her bir coin içinde ayrı bir hesap var. Tamam mı? Mesela bu owner hesabın Atlas için olan hesabı şu 3MZ ile başlayan. Tamam bu hesapta sadece şey var. Atlas var. Bakın şuna tıklarsanız heh, bakın bunun altındaki bütün şeyleri de görebilirsiniz. Şuraya tıklarsanız bakın burada SolCX de varmış. SolRay de varmış. Bunlar şey muhtemelen scam diye gönderiyorlar ya cüzdanları. Orada birikmiş bunlar. Bakın burada yani owner hesap şu NPC. Atlas hesabı da
Atlas hesabı da şu token accounts'a tıklarsanız, Atlas account'da şu 3MZ. Tamam mı? Owner hesap şu NPC. Atlas'ın hesabı da sub account da şu. Buna tıklarsak gene bir deminki sayfaya gelir. Bunu da anlatmış oldum. Ee, Bu NPC owner'ına ait olan Atlas hesabında şu 3MZ hesabında 199.548.546'yı görebiliyorsunuz. Bakın burada hepsinin tek tek işlemleri de görebiliyorsunuz. En son 6 ay önce buraya para gelmiş. Gördünüz mü? 131.000 Atlas gelmiş, 97.000 gelmiş vesaire vesaire. Bunların hepsini tek tek buradan görebiliyorsunuz. O skorda gemilerinize R4 satın alacağınız zaman ki işlemler bunlar. Devam edelim. Tamam, şu 199.548'i gösterdik. Adresin. Bunları ben açıklamalar kısmına yine bırakacağım. Şimdi gelelim DAO Treasury Account. Şimdi burası da şöyle, siz marketplace'te bir işlem yaptığınız zaman, yani bir gemi alıp satarsanız veyahut da bir kaynak alıp satarsanız veyahut da başka işte orada bir dolu NFT var, onlardan herhangi bir tanesini alıp satarsanız şirkete bir fee ödüyorsunuz, tamam mı? Bunun normal oranı %6. Biliyorsunuz bunu şeyde anlatmıştım, Atlas Lakır videosunda. Normalde şirket sizde %6 fee kesiyor. Fakat o %6'yı daha fazla Atlas stake ederek düşürebiliyorsunuz. O başka bir mevzu. %6 olduğunu kabul edelim şimdilik. E, Herkesin %6 fee ödediğini kabul edelim. Star Atlas şirketi diyor ki, kardeşim ben bu %6 elde ettiğim gelirin 1/3'ünü DAO'ya aktarıyorum. 2/3'sini kendime alıyorum diyor. İşte bu şurada biriken şu 2.196.491 dolar, işte bu 1/3'lerden gelen paralar. Atlaslar gelmiş 347.211.906. USDC'de 271.908. Tamam mı? Yani biliyorsunuz orada Marketplace'te hem Atlas'la satış yapabiliyorsunuz. Hem Atlas paritesi var. Ayrıca bir de dolar paritesi var. Atlas paritesinden alıp satarsanız Atlas fiilinizi Atlas olarak ödüyorsunuz. Dolar olarak satarsanız da fiili dolar olarak ödüyorsunuz. Fiyi kim ödüyor? Satıcı ödüyor. Yani 100 dolarlık bir satış yaptığınız zaman size otomatikman %6'sını kesip 94 dolarını veriyor akıllı kontratlar. Onu da cüzdanında alıyor, o 6 doları. 6 dolarını ondan sonra 4 dolarını kendi cüzdanına alıyor şirket. 2 dolarını da bu DAO'ya gönderiyor. Veyahut da Atlas için benzer şekilde oluyor. Onlar da burada 347 milyon vesaire vesaire. İşte 2 milyon 196 bin 491 dolarmış. Bunu nereden göreceğiz? Bakın burada da şu owner hesabının adresi bu. Onu da geliyoruz şuraya. Bakın şu Juvnar. Juvnar owner hesap. Bakın Juvnar'ın altındaki Atlas hesabının şu 5xj ASAB account olan bu. Orada 347 milyon 211 bin. Onu görüyoruz. 347 211. Bakın 347 211 birebir doğru. Şeffaf yani. Öbür hesapta da Atlas hesabında da yok, bu değildi. Şuydu o da. 271.908. 271.908 dolarda, bakın o da bu. O da birebir A'da görebiliyoruz. Toplamda yani o 3 milyon, şurada en tepede gördüğüm 3 milyon 302 binin detayı bu şekilde. 2 milyon. Fiillerden gelen 106 da işte o skorda, Faction Fleet'te DAO'nun satmış olduğu kaynaklardan gelen paralar. Buraya kadar anlaşıldı mı umarım. Olabildiğince detaylı anlatmaya çalışıyorum. Umarım sıkılmamışsınızdır. Şimdi burası stok bakiyeydi arkadaşlar. Bir daha söylüyorum mu? Bilançoyu anlattık. Yani şu an itibariyle şirketin varlıkları. Şimdi gelirim gelir kısmına. Yani demin söylediğim o iki tane finansal tablodan ikincisi olan gelir tablosu hesabımıza. Esasen bunlar çok tabii karışık, şirketlerde falan çok karışık da burada çok basit 2-3 tane işlem olduğu için anlatması da daha basit. Şimdi revenue summary dediği bizim ilgilendiğimiz kısım burası. Şimdi gelir, burada şu grafik önemli arkadaşlar. Burada son 6 aylık gelirleri göstermiş. Yani işte April dediğin Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül. En son Eylül'den itibaren. Bunu çeyrekler itibariyle yapıyorlar. Bu tabloyu öyle güncelliyorlar. Yani Eylül itibariyle son 6 ay. Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül. Bu aralığa gelince de işte Aralık'tan itibaren, işte Haziran'dan başlayacak o zaman. Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Pardon, Haziran olmayacak, Temmuz olacak. Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Son 6 ay.
Yılın gelirleri. Şimdi de Eylül itibariyle inceleyelim arkadaşlar. Bakın şunun üstüne tıkladığım zaman diyor ki Mart geliri 100 bin dolarmış. Nisan geliri de 80 bin dolarmış. Aradaki fark 20 bin. Şu aşağıda gördüğünüz eksi 20 bin de bu. Yani Nisan'la Mayıs geliri arasındaki fark. Yani ne demek? Nisan ayında gelirlerine Mayıs ayına göre 20 bin dolar azalmış demek. Böyle böyle her ay için bunları hesaplamışlar, koymuşlar. Alta da özetini yazmışlar. Şu şeyler de, şu bakın iki renk var. O iki renk de şu elde edilen gelirlerin ne kadarı game activity'den, ne kadarı marketplace fee'den. Yani game activity dediğimiz bu bizim şeyden elde ettikleri gelirler. Demin anlattım ya hani Faction Fleet'teki Arfor satışlarını şeyler yapıyordu. DAO gelirini DAO'ya aktarıyorlardı. Bu oradan gelenler. Şu açık mor olanlar. Şeyler de marketplace fee dediği de şeyden işte bu alım satımlardan elde edilen ve gemi alıp satarken mesela ödediğiniz fee'ler vesaire. O da şu koyu gri, koyu morlar. Bakın dikkat edin bu işte artmış azalmış vesaire o anki piyasanın durumu o ay. Bakın şurada şey sıfırlanıyor. Adını söyle. Game Activity'den gelen yani işte DAO'nun R4 satışından gelen gelirler sıfırlanmış oluyor bu ay. Bakın ondan sonra sadece fee gelirleri var. Tamam bu neler oluyor? İşte demin anlatmıştım. Faction Fleet ile ilgili Faction Fleet'te R4 satışlarını DAO'ya satmayı bıraktı bir anda. Öyle olunca da o gelirden mahrum kalmış oldu DAO. Bakın dikkat edin bu şey değil. Şirketin elde ettiği gelir değil, DAO'nun elde ettiği gelir. Game Activity de DAO'nun sattığı kaynaklar. Marketplace Fee dediği de işte alım satımlarda ödediğiniz %6'nın 1/3 olan %2'lerin DAO'ya geldiği için onlar geliri oluyor DAO'nun. Yani %2'si bu. Hani basit bir hesapla buradan şirketin ne kadar şey yaptığını da bulabilirsiniz. Şirketin ne kadar e, hacim yaptığını, satışların ne kadar olduğunu da hesaplayabilirsiniz. Çünkü bu 13 bin dolarsa eğer ya da şu daha günceline şu 10 bin dolardan giderim ha daha basit. Yani %2'si 10 bin dolarsa %100'ü kaçtır? Hesap bu. Anlatabiliyor muyum? Bir aylık satış hacmi. %2'si 10 bin dolarsa %100'ü bunun 50 katı. O da ne yapar? 50 katı 500 bin dolar yapar arkadaşlar. Yani bir ayda 500 bin dolar, Ağustos ayında 500 bin dolarlık hacim olmuş. Marketplace fee'de. Ki gayet iyi bir sayı. Şu aşağıda ne diyor? Orada da diyor ki arkadaşlar, orada diyor ki bu revenue composition diyor. Bu son 6 ayda, 6 aylık April'la yani Nisan'la Eylül arasındaki 6 aydaki toplam gelir ne kadar elde etmiş onun toplamı. Bakın Game Activity'den yani işte şeyden Faction Fleet'teki R4 satışlarından şirket 101 şey tabii bu Nisan'la Eylül arasında 101 milyon Atlas kazanmış DAO. Marketplace fee'lerden de son 6 aydan yani yine Nisan'la Eylül arasındaki 6 aydan fee'lerden yani o %2 paylardan Atlas 9 milyon 600 bin Atlas kazanmış. 69 bin de dolar kazanmış. Sonuç olarak toplam geliri 6 ayda işte 101 ile 9'u toplarsan 110 milyon Atlas. Buradan zaten dolar geliri yok. 69 bin de dolar şeyin DAO'nun geliri olmuş arkadaşlar. Bu 6 aylık bir daha söylüyorum 6 aylık. Yani hani orada yukarıdaki tutarlar niye tutuyor neden o aynı değil diye düşünmeyin. Burası hepsi. Tüm elde ettiği bütün gelir, bütün nakit para, bütün coinler burası. O da 546 milyon. Biraz karışık mı oldu bilemiyorum yani. Biraz finansal okuryazarlık, finansal tablo bilgisi lazım bunları yorumlayabilmek için. Ama şey güzel. Ee, Kaynaklarının bir kısmını DAO'nun özgürce karar alabilmesini sağlamak adına DAO'ya aktarmaları çok güzel bir şey. Çok vizyoner bir bakış açısı. Yani böyle şey diye laflarını diyorum ben bazen projeyle ilgili. Ya işte ortaklar da çok açgözlü. Hep kendilerini arıyorlar. Ya arkadaşlar kim bu böyle bir adam fiisinin 1/3'ünü aktarmak zorunda mıydı? Yani mesela bu sistemi kurmamış olsaydı kim derdi ona? Bu dağın hiçbir geliri yok da bilmem neydi de oylama yap geç kardeşim ne uğraşıyorsun bunlarla
Yani yapmak zorunda olduğu bir şey değil de niye açgözlü olsa bu para bak az param yani 271 bin dolar. Atlasları da hesap et. Hadi Atlas kendi coinleri. Eyvallah. Sonuçta kendi bastıkları. Hadi onu sayma diyelim. Ya adam 200-300 bin doları kendi cebine almak varken burada şirkete aktarmış yani bunu. Daha o aktarmış. O gitgide hızlı da büyüyor yani. Bu böyle açgözlülük mü olur Allah'ını severseniz yani. Bazen hakikaten böyle çok açgözlü de bilmem ne de akıl verici laflar kullanıyorlar bu şirketle ilgili. Çok sinirleniyorum açıkçası. Neyse böyle böyle anlata anlata öğreteceğiz onlara da. Çok şeffaf gördüğünüz gibi ben bu linkleri de bırakacağım. Hepsi. Bakın hepsi duruyor. Kaç para gelmiş? Bak bir 4 saat önce işte o 347 milyon atlasın ne zaman geldiği belli ya. 42 bin tanesi 5 saat önce gelmiş. 103 bin. Bu her gün günlük yapıyorlar. Ha, bu arada tabii şey oluyor. İlk önce fiiller önce bir kendi cüzdanlarında bir ortak bir cüzdanda oluyor. Önce oraya geçiyor o %6. Ondan sonra buraya günde bir kere dağılıyor. Yani siz her seferinde her işlem yaptığınızda marketplace'te onun şeyi günlük olarak anlık olarak her seferinde buraya gelmiyor. Hepsi önce bir cüzdanda birikiyor. Ondan sonra günde bir. Bakın hep hemen her gün aktarmışlar buraya paraları, atlasları. Bunlar hepsi çok şeffaf. İşte akıllı kontratlar burada devreye giriyor. Buradan hepsini görebilirsiniz. Ha şeyi de anlatayım. Şurada bu anlattıklarımın İngilizcesi de şu linkte var arkadaşlar hepsi. Tek tek var burada. İşte hep cüzdan adresleri ne nerede. Ha bakın şu fi dediği işte ilk önce şu fi hesabında birikiyor şeyler. Ee, O %6'lar. Ondan sonra o %6'nın %4'ü adamın kendi şirketin ATMT işte o şirketin adı da ATMT'ye gidiyor. %4'ü %2 de şeye gidiyor. Daha onun hazinesine gidiyor. Bunlar otomatik oluyor hiç şey değil. Akıllı kontratlarla anında oluyor. Detaylı. Burada bununla ilgili bir video da var. İstiyorsanız onu da izleyebilirsiniz. Anlatamam. Ee, Benim bu Treasury ile ilgili anlatacağım şeyler bu kadar arkadaşlar. Şeffaflık güzel bir şey. Ee, Yönetimle ilgili başka video çekmeyeceğim. Şimdilik bitti Govern konusu. Artık bundan sonra oylamalar olduğu zaman belki bu seriye yeni videolar eklerim. Şu an oylamalarla ilgili de herhangi bir gelişme yok. Dolayısıyla yeni bir gelişme olursa da bu seriyi uzatırız. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Kanalıma abone olup bu videoyu da beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. Güncel gelişmelere ile ilgili yorumlarımı yaptım. Twitter hesabımı yine açıklamalar kısmına bırakıyorum. %10 indirimli gemi alma linkini de gene açıklamalar kısmına bırakıyorum. Oradan kullanabilirsiniz. Sorularınız olursa yorumlar kısmına yazarsanız cevaplamaktan mutluluk duyacağım. Bizim CoEX Guild'ımızın Discord linkini bırakıyorum. Ayrıca gene Türkiye Telegram grubunun da linkini açıklamalar kısmına bırakıyorum. Oradan kafanıza takılan her şeyi sorarsanız da arkadaşlar cevap yardımcı olacaklardır. Ben de oralarda aktifim. Yeni videoda görüşmek üzere.